Bluzumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Ön, arka, kollar ve yakayı bitirmiş bulunuyorum arkadaşlar. Ve ne yaptım? Hemen anlatayım. Arka ortasına işaretimi aldım. Ön ortasına işaretimi aldım. Yakada da şu dahil bu bitirmiş olduğum bölüm 4 tane eşit miktarda işaret aldım. Buradan şu tarafa doğru önce bunu aldım. Daha sonra ikiye katlayarak bu ikisini aldım. Şimdi ne yapıyorum? Önce bir ölçüm yapmam gerekiyor. Şurada yakamın ön ortası kabul ettiğim noktadan iki şişili örenler, normalde ben yaka birleşimini sol arkaya getiriyorum ama bu modelde tam arka ortasına getireceğiz. Çünkü modelimiz biraz farklı olduğu için dikişimiz ortada kalmasın. Şimdi ben de şuradaki bitişi arkaya getireceğim. Şöyle düşünün. Şuradan sağa doğru bir ölçüm yapacağım. Şöyle ölçüyorum ve şuraya bir işaret alacağım. Daha sonra aynı işlemi arkada da yapacağım. Şuradan başlayarak şuraya doğru bir işlem yapıp şuraya da bir işaret alacağım. Daha sonra bu iki bölümü omuz olarak birleştirdikten sonra yakamı şuradan başlayarak ön ortasında bitecek şekilde sadece yakanın bir tarafını, sağ tarafını dikeceğim. Çünkü sol tarafımız açıkta kalacak. Daha sonrasında detaylarda anlatıyor olacağım. Ben şimdi omuzları birleştiriyorum. Yakayı yarısını birleştiriyorum ve diğer taraflarda buluşuyoruz. İşaretlediğim noktadan itibaren ipimi bağlıyorum ve omuzu birleştirerek bluzumu toplamaya başlıyorum. Buradan buraya kadar ilmek kaydırma yapacağım. Daha sonra da yakamızın bir kısmını ilmek kaydırma ile yapacağım. Burada size söylemek istediğim bir şey var. Eğer iğne ile yapmak istiyorsanız o da olabilir. Sadece yakayı birleştirirken yakamızı tersinden yüz yüze getirerek şöyle birleştireceğiz. Yakamızın temiz kısmı birleştikten sonra önde kalacak ve bu bir boğazlı kazak olduğu için buna dikkat ederseniz yeniden sökmek zorunda kalmazsınız. Ön ve arka ortasına ipimizle işaret almıştık ve yakamızı ölçmüştük. Yakamızın şuradan şuraya kadar geldiğini düşünmüştük. Sağ tarafta yakayı şöyle kırmızı ile göstereyim. Önce arka ve önü birleştirip kırmızı çizgi ile gösterdiğim şekilde birleştirmiştik. Ben tığım ile birleştirdim. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapıyorsunuz. Daha sonra da şurada da açılmış halini göstereyim. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Şurası omuz. Şuraya kadar birleştirdik. Şuradan itibaren kolumuzu önce arkaya doğru, sonra öne doğru birleştirdim. Tam orta noktasından kolumuzda şöyle bir kolumuz vardı. Şurası da hemen şöyle göstereyim. Şurası da kolumuzun orta noktasıydı. Tam omuzdan bir o tarafa bir bu tarafa birleştirdik. Daha sonra tekrar kıyafetimizi ikiye katladık ve omuz şuraya kadar birleştirmiştik. Kolumuzu şuradan başlayarak şöyle kol altına kadar, daha sonra da etek ucuna birleştirdik. Bizim şurada da kırmızı ile çizsem daha güzel olacak. Şurası bizim omzumuz. Şurası ön ortası ve arka ortasının tam birleştiği nokta. Şurası da yakamızın bittiği bölüm. Şuradan devamını dikmiyoruz. Biz diğer tarafta, sol tarafta sadece kolumuzu
birleştiriyoruz. Şu orta noktadan önce bu tarafa, sonra da şöyle arka tarafı kesik çizgilerle göstereyim. Arka tarafı birleştiriyoruz ve yan tarafı da tekrar şuradan başlayarak birleştiriyoruz. Şuraya da şöyle bir işaretimizi koyalım. Şimdi bir tarafı normal bildiğimiz şekilde birleştirdik. Bir tarafı omzu birleştirmeden ön ve arkayı tam ucuca birbirine denk getirdik. Öne ve arkaya doğru kolumuzun önce bedenle birleşen bölümünü birleştirdik. Daha sonra da ikiye katladık ve şuradan birleştirdik. Açık halini de hemen şuraya çizmek istiyorum. Şurada rengimizi halledelim. Şimdi bizim önce siyahla göstereyim. Şurası bizim omzumuzdu. Şuraya kadar geliyoruz. Buradan sonrası açık kalıyor. Şurası ön ortası. Şurası da, burayı da siyahla gösterelim, arka ortası. Tam bu noktalardan başlayarak bizim yakamızı dikeceğiz. Bizim şurada kolumuz açıkta kalıyor arkadaşlar. Kırmızı ile çizsem daha güzel anlaşılacak. Şurası yakamızın bittiği bölüm. Yakamız bittikten sonra biz omzumuzu güzelce şöyle bir birleştiriyoruz. Kolumuzu açık halde şuraya başlıyoruz. Şu noktadan itibaren öne ve arkaya doğru dikmeye veya tığ ile birleştirmeye. Bu işlem bittikten sonra da katlıyoruz kolumuzu. Önce şöyle, sonra da bedeni güzelce birleştiriyoruz. Şuradaki işlemi devam ediyoruz. Şuraya da kırmızı ile çizeyim ve kalınlaştırayım birazcık ki daha güzel anlaşılsın. Şu bölüm açık. Yakamızı da şuradan itibaren birleştirdiğimiz için yakamızın da bir tarafı havada kalacak. Bizim dekoltemiz ön ortasından ve arka ortasından itibaren başlıyor. Bu işaretleri almanız bu yüzden çok önemli. Her yere işaretler alıyoruz ve daha sonra da şöyle şurada da işaretlerimizi nasıl yaptığımızı hemen kısaca tekrarlamak istiyorum kağıt üzerinde. Şu bizim bitmiş yakamız. Boğazda bir yaka ördük. Bunun her yerine işaretler aldık. Ön ortası, omuz, omuz ve şuraya da arka tarafı çizelim. Şu nokta nokta olan bölüm görünmeyen tarafımız. Oraya da şöyle işaretimizi aldık ve şuradan itibaren burayı da morla göstereyim. Şu bölüm nokta 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 gösterdiğim bölüm bedenle birleşirken sağ, arka ve sağ, ön birleşirken şu bölüm kırmızı ile çizelim. Orayı da bu bölüm birleşmeyecek. Bu bölüm açıkta kalacak ve bizim bluzumuz şöyle bir görüntüye sahip olacak. Tabii şu an çizgilerden ötürü kusura bakmıyorsunuz. Şöyle bir görüntümüz olacak. Kolumuzda şurada normal şekilde omuzdan birleşirken burada omzumuz açık. Yaka ön ortasına kadar, arka ortasına kadar açık. Burada ön ortasını yazdım. Tam arkada da arka ortasından itibaren de açık.
Yakamız buraya kadar geliyor. İster ikiye katlayarak giyiyorsunuz, ister de katlamadan yakanızı kullanıyorsunuz. Bizim şurada hemen açık olacak bölümü de ten rengimizi belirtelim. Şu bölüm açık olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Koyu bir füme renk olduğu için baya bir zorlandım. O yüzden böyle bir detayları da kısaca anlatmak istedim. Şimdi ben neredeyim? Kollarımı birleştirdim. Yanlarımı birleştirdim. Sağ omzumu birleştirdim. Yakanın birleşme noktasındayım. Şurada arka ortasından başlayarak yakamın da arka ortasına işaretlemiştim. Beraberce başladım ilmek kaydırma ile örgümün tersinden birleştirmeye. Şurada size kolaylık olsun diye tel alıyorum şu an. Arka ortasından başlıyoruz. Sağ omuza doğru gidiyorum. Bunlar size gösterebilmek için bu kadar kaba kaba dikiyorum. Böyle dikmeyin siz. Eğer dikiş ile birleştirecekseniz daha güzel dikin. Ve burada devam ediyorum. Omuzdan arkadan öne doğru geliyorum. Ve şurada bizim işaretimiz. Yakamdaki işaret düşmüş galiba. Ama neyse şöyle anlayacaksınız şimdi ben yaptığımda. Orayı ben tekrar ölçüp işaretleyeceğim. Çünkü işaretler çok önemli. Bir tarafının yamuk olmasını istemiyorum. Şimdi hemen anlatıyorum. Şurası bizim sağ omzumuzdu. Arkadan başladım içten tığım ile birleştirmeye, görüyorsunuz incecik incecik birleştiriyorum. Tüm bu içten birleştire birleştire omuza geleceğim. Daha sonra öne geleceğim. Ve sonra bizim yakamız şöyle bir açıklığa sahip olacak. Burada görüyorsunuz bedenle birleşmedi buralar. Ve burada da omzumuzun dekolte kısmı kalacak. Şu an ben bluzumda koldayım. Kolumun birisine parmak geçme yeri yapmışım. Bir tanesini yapmamışım. Onu düzeltiyorum. Bütün bluz bitti. Geciktiği için kusura bakmayın. Bazı özel işlerim vardı. Onları bitirmek durumundayım. Zamanlama sorunum var maalesef. Zaman yetmiyor. Örgü örmeyi inanın çok özlüyorum. Bulabildiğim her fırsatta yoruldum deyip oturup örgü örüyorum. Sizden de anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve ben az sonra bluz bittikten sonra tüm detaylarıyla karşınızda olacağım. Buluşuyoruz. Evet efendim, bir projemizin de detaylarıyla karşınızdayım. Hemen anlatmaya başlıyorum. Yakadan başladım. Etek ucundan da başlayabilirsiniz. Ben nedense bir galeyana geldim. Modeli görür görmez yakadan başladım. Daha sonra devamını yaptım. Tek omuzumuz kapalı, birazcık düşük kollu. Şöyle bir kolumuz var. Hemen şuradan göstereyim. Dirseğe kadar dümdüz ördük. Şurada parmak için bir bölümümüz var. Dirsekten sonra arttıra arttıra görüyorsunuz bayağı bir genişlik oldu. Şurada başlangıçla kolumuzun eklendiği bölüme bakarsanız bayağı bir genişleme oldu. Burada ben size sayı vermeyeceğim arkadaşlar. Herkes kendi zevkine, kolunun genişliğine, bluzunun genişliğine uygun bir kol artışı yapması gerekiyor. Şurada görüyorsunuz dirseğime kadar dümdüz ördüm. Şuradan da elimde nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu an biraz karışık günler yaşıyorum. En kısa zamanda bu bluzun da resmini çekip kapağa koyacağım. Hiç merak etmiyorsunuz. Şu an gerçekten ev kalk gidelim diyor. Ben henüz gidemiyorum. O yüzden elimden geldiğince elimdeki örgüleri bitirmeye ve videolar çekmeye çalışıyorum. En kısa zamanda, en uygun olduğum zamanda kapağı hazırlayacağım
ve bedende de benim üzerimde de nasıl durduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi istediğim uzunlukta yaptım. Şurada minik bir dikişimiz var. Şurada ilmek kaydırarak devam edip dikişi devam ettim. Buradan koparıp buradan bağlayarak da yapabilirsiniz. Ama ben şuradan başlamışım. Şuraya kadar gelmişim. Böyle biliyorsunuz ip koparmaktan hoşlanmayan bir insanım. Oradan devam ederek etek ucuna kadar şuraya kadar geldim. Dikişimi yaptım. Ve böyle de bir boğazımız vardı bizim. Şurada bir açıklığımız var. Bir dekoltemiz var. Güzel duruyor üstte. Şöyle de bir görüntümüz var. Diğer kolumuz devam ediyor. Bu bluz 38 beden için örüldü. Üzerimde biraz dökümlü olsun istedim. Çok yapışan bir kıyafet istemedim. 40 bedene de olur diye düşünüyorum. 38'de nasıl olur? Tam dökümlü, benim hayalimde canlandırdığım bluz olur arkadaşlar. Buradaki bölümü ister şöyle kullanın açık olarak, ister giyildiğinde şöyle döküm yapın, ister de şöyle başlangıçta gösterdiğim gibi ikiye katlayarak da yapabilirsiniz. Şimdi ben size bluzumun diğer detaylarından bahsedeceğim. Tablet şu an evde olmadığı için defter yardımıyla tüm detayları veriyorum şimdi size. Omuz dekolteli boğazlı bluz olarak kaydettim ben bunu. İpim mohair bir ipti. Hemen gösteriyorum. Şöyle bir mohair ipim vardı arkadaşlar. Mor bir lila bir bluz örmüştüm tek katından, hatırlayanlar bilecektir. Bunu ben 2 kat olarak ördüm. Şöyle 2 kat olarak örerken de nasıl bir şekilde kullandım. Şiş olarak ördüm. Şişim yakada 4 numara ile başlamış. Daha sonra şu bölümü 2 sırasını, sadece 2 sırasını 1 santime yakın bir bölüm, orası da 5 no ile bitirmiştim. 4 ile ördüm 20 santim kadar. 1 santimini de 5 no ile ördüm ki birazcık şöyle yayık bir duruşu olsun istediğim için. Bedende, kollar ve bedende 6 no şiş kullandım. Beden 38-40 beden. Kaç gram ip gitti diyorsanız da bu koskoca boğazlı bluzumuza 170 gram kadar bir ip gitti. Çünkü ip o kadar pofuduk pofuduk bir şey ki, yani ben acaba yeter mi falan diye düşündüm. Elimde de az bir ip vardı. Bu rengi de çok beğendim. Siyah öremiyorum, bari dedim füme öreyim. İlla bir şeyler koyu olacak biliyorsunuz. 170 gram kadar bir ip gitti. Çok az bir ip. 4 notu ile de birleştirmelerimi yaptım arkadaşlar. Bunun dışında size söylemek istediğim bir şey var. Olur da ben diyelim ki sıkıldım bu bluzun dekoltesinden. Seneye ne yaparım? Şuradaki ölçü kadar burayı birleştiririm. Sonra da yakayı buraya birleştiririm, giyerim. Bu basit bir yaka oyuntusu yapmayı bilmeyen, kol oyuntusu yapmayı bilmeyen bir arkadaşımızın boğazlı kazak istiyorum, kollu kazak istiyorum, nasıl yaparım dediğinde yapabileceği en basit bluz. Burada ben boğaz istemiyorum da şöyle bir yaka istiyorum da diye de bilirsiniz. Bu da mümkün. Gördüğünüz gibi çok kolaydı arkadaşlar. Bunu örneklesini yapabilirsiniz. Envai çeşit aklınıza ne geliyorsa yapabilirsiniz. Bu bluz nereden çıktı diye düşünüyorsanız da bu bluzu ben bir yabancı dergide gördüm. Çok hoşuma gitti. Dergiyi de dergi olarak değil, Instagram'da dergiden bir resim olarak gördüm. Ve hemen kafama kaydettim. Onun parmak çıkıyor muydu, çıkmıyor muydu hiç hatırlamıyorum, ama ben böyle olmasını istediğim için böyle devam ettim. Çok kolay bir bluz. Vakti olanların 2 günde 3 günde örebileceği bir bluz. Hızlı örenlerin bir günde örebileceği bir bluz. Ama ben çok işim olduğu için zamana yayarak ördüm. Ve çok severek giyeceğimi düşünüyorum. Hem renk olarak hem ip olarak hem de model olarak çok hoşuma gitti. Yumuşacık bir şey oldu arkadaşlar. Gerçekten yumuş yumuş bir şey ve sıcacık bir şey. İpin inceliğine bakmayın.
Gerçekten çok sıcak tutan bir şey. Ve size de tavsiyem, eğer böyle şeyler örüyorsanız, kış için örüyorsanız, bu kadar el emeği, göz nuru döküyorsanız birazcık daha yünlü şeyler almanızı tavsiye edeceğim arkadaşlar. Gerçekten hani ilk etapta diyoruz ki evet o daha ucuz falan diyoruz ama 170 gram arkadaşlar. Ve yünlü bir şey aldığınızda hem sağlık açısından hem de daha az naylon giyimi açısından daha iyi olacaktır. Bu da benim size tavsiyem olsun. Çünkü ben uzun yıllar boyunca ne gördüysem onu aldım. O kadar göz nuru döktüm. Ve ördüğüm şeyleri de görseniz, şu an henüz YouTube'a koymadım ördüğüm şeyleri. O kadar çok emek vererek ördüğüm örgüler oldu ki ama ipleri güzel değildi. Hepsi boşa gitti. Şunu da şöyle resmini çekmek isteyenler varsa şöyle karşınızda dursun. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.